Tarih kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olup hilalin gününü belirlemek, olayları zamansal sıraya dizmek anlamına gelen veraha kökünden türetilmiştir. Bu kök de Arapçaya Mezopotamya dillerinden geçmiştir. Oldukça geniş bir disiplin olan tarihin pek çok tanımı yapılmıştır. İlk büyük tarihçilerden Herodot, tarihi insan ve insan topluluklarının başından geçen olayları kaydetme yoluyla edindikleri bilgi olarak tanımlarken, Ahmet Cevdet Paşa, olayları değerlendirerek ders almaktır diye belirtmiş, Edward Carr ise bugün ve geçmiş arasında bitmeyen bir diyalog olarak tanımlamıştır. Bir sosyal bilim olmasıyla tarih, toplumla özdeşleşmiş bir daldır. Toplumların geçmişine yapılan gözlemlerde elde edilen veriler, yine toplumun gidişatını görebilmek içindir. Tarih, neden-sonuç ilişkilerine dayanır. Tarihin çalışma sistemi ve amacı oldukça basittir. Geçmişteki neden olan olayların doğurduğu sonuç olaylarını gözlemler ve kendi içindeki sistemde veri haline getirir. İlerleyen zamanlarda neden olan olayların bir benzeri yaşandığında doğuracağı sonuçları önceden tahmin etmek için karşılaştırma yoluyla bu neden-sonuç ilişkileri gözlemlenir. Bu yüzden geçmişini bilmeyen birey ve toplum geleceğine yön veremez. Tüm doğa bilimleri gözlemlerini yaparken neden sorusunu sorar. Tarih ise sosyal bir bilim olması ve neden-sonuç ilişkilerine dayanması sebebiyle neden sorusunun yanında bir de niçin sorusunu sorar. Geçmişteki her neden-sonuç ilişkisi de tarihin konusu olamaz. Bir tarihçinin kullandığı olgular her zaman bir topluma hitap etmelidir. Birey tarihi bile olsa bu bireyin toplumda geniş yer tutacak bir statüde olması gerekmektedir. Tarihçi, tarih yaparken yorumunu katmamalı, yani objektif olmaya çalışmalıdır. Elbette John Lukács'ın Modern Çağın Sonu isimli eserinde de yer verdiği üzere tarihçinin objektif olması imkansızdır. Çünkü tarihçi, tarih yaparken elbette bazı olguların tesiri altında kalacaktır. John Lukács'ın verdiği örnek üzerine düşünürsek, bir Alman ve bir Yahudi Hitler tarihini yazarken yaşadıkları olguların tesiri altında kalacaktır. Tarihçinin tesir altında kalmaması gerektiğini düşünür ve Hitler tarihini bir Tanzanyalı'ya yazdırmaya çalışırsak da bu sefer bu Tanzanyalı tarihçi veri depolamak için bir Alman veya bir Yahudinin veya her ikisinin de kaynaklarını kullanacak ve yine aynı tesirler altında kalacaktır. Bu yüzden tarihte objektif olunmaz. Yalnızca aşırı uç tutumdan kaçınılabilir. Tarih gibi geniş bir disiplini anlamak asla bitmez. Ancak tarih ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen takipçilerimiz Edward Held Carr'ın Tarih Nedir adlı eserini okuyabilirler.